Bahreyn'de ABD'nin 5. filosu var. Şunu diyor, geçeni vururum ben diyor. İran diyorlar. Aslında Amerika Birleşik Devletleri. Halbuki İran kontrol etmiyor. Özellikle bu gerilimi başlatanlar bu gerilimin sürmesinden nemalanıyorlar. Mesela Türkiye'deki İranlı Türkler İran'a döndüler. Devletlerini korumak için. Bu bir kandırmacadır. Bu bir kanuni dolandırıcılıktır. Kilit nokta şurası. Hürmüz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayının başında yine bir klasik çağrımızı yapalım. Çünkü yayınlarımız yurt dışından da farklı ülkelerden de çok fazla izleniyor. Yabancı izleyicimiz sayımız da arttı. Onlara da bu şekilde abone ol çağrısı yapalım. Evet, yayınlarımızı gösterdikleri teveccühten dolayı hem yurt içi hem yurt dışındaki bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yayınlarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu kanala abone değil. Abone olmak ayrı bir şey gerektirmiyor. Sadece bir tıklama gerektiriyor. Abone ol butonunu tıklarlarsa çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Amirim aslında son yayınlarda sık sık güncel gelişmeler eşliğinde harita üzerinde gelişmeleri inceliyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in gerilimiyle alakalı. Aslında savaş da biraz da tırnak için gerilime mi döndü? Bunu da sormak isterim ve şu an halihazırda son güncel bilgiler bize haritada hangi konuma işaret ediyor? Şimdi şöyle, bir kere bir ateşkes, sözde ateşkes ama gerçekte bir ateşkes söz konusu pek değil. Aslında kontrollü bir şekilde devam ediyor bu gerilim. Daha önce hatırlarsanız, seyircilerimiz hatırlayacaktır mutlaka diye düşünüyorum. Biz demiştik ki bu belli bir süre bu gerilim, bu kontrollü çatışma devam eder. Yani çok fazla büyümez ama çok fazla da küçülmez. Ama bu bölgedeki bu gerilim, bu stres devam eder. Çünkü özellikle bu gerilimi başlatanlar bu gerilimin sürmesinden nemalanıyorlar dedik. Şimdi biliyorsunuz Hürmüz Boğazı aslında hani boğaz deyince İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi dar bir boğaz algılamasınlar. Yani yaklaşık 35 kilometre genişliğinde bir boğazdan bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı dediğimiz yer. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, İran var burada. Ve aslında Kenger Körfezi, daha önce söylemiştik, Türkler buraya Basra Körfezi demiyor, Kenger Körfezi diyorlar. İran'daki Türkler bizi uyarmışlardı. Ve Kenger Körfezi Orhun yazıtlarındaki Kenger boyundan geliyor. Sümerler de kendilerine Kenger diyorlar zaten Sümer zamanında. Şimdi Kenger Körfezi'nin içerisinde yani sanki bu daha önce söylemiştik ya hiç sadece İran burayı Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor gibi bir anlam çıkıyordu. Halbuki İran kontrol etmiyor. İran Kenger Körfezi'ne kıyıdaş devletlerden bir tanesi ve Hürmüz Boğazı'nın bir tarafındaki devlet. Diğer tarafında Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Şimdi soruyorum. Ve burada Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt var. Kenger Körfezi'nde, Kenger Körfezi'ne kıyısı olmayan bir devlet de burada. Hangisi o? Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl burada varlar? Çünkü nerede? Katar'da ABD var. Bahreyn'de ABD'nin 5. filosu var. Filo. Katar'da 10.000 asker var. Kuveyt'te var. Suudi Arabistan'da var. Irak'ta var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Umman'da var. Aslında bu Kenger Körfezi'ni kim kontrol ediyor derseniz İran diyorlar. Aslında Amerika Birleşik Devletleri. Bu tarafın tüm kıyısının aslında almış. Karşı taraf tabii. Karşı tarafta da karşı kıyıda İran. Yani aslında burada bir sürü devlet var gibi görünse de burada Amerika var. Burası Amerika. Peki yani bu iki cephe arasında aslında hala gerilim. Burası da tabii İran. Devam ediyor. Trump'ın sürekli bir müzakere süreci, işte arabuluculuk rolleri, görüşmeler vesaire ve gündemde tuttuğu bir konu var. Ya vururuz diyor ya anlaşırlar diyor ama sürekli. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Amerika Birleşik Devletleri aslında sahada beklediğini alamıyor mu? Alamazsa ne olur ya da alıyor mu? Şimdi burada çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey var. Çok yerinde bir soru bu. Neden ateşkes ilan ediyor? Neden düşmanlıklar bitti, düşmanlıklar kesildi diyor Trump, değil mi? Hostilities ended diyor, have ended diyor, değil mi? Halbuki burada birbirlerini vuruyorlar. Bunun sebebi Amerikan iç hukukudur. Neden? Çünkü başkanlık akti vardır. Yani bir başkanlık kanunu vardır diyelim. Bu başkanlık akti. Bu der ki Amerikan başkanları 60 gün acil durumda 60 gün süresince
kongre onayı almadan silahlı kuvvetleri kullanabilirler. 60 gündür bu. Şimdi 60 gün dolarken ateşkes ilan etti. Ve zorunlu durumda o da geri çekilme dahil olmak üzere geri çekilirken bu 90 güne kadar uzatılabiliyor. Şimdi bu 60 günü Obama filan da kullandı. İşte daha önce Libya'da kullanıldı, bilmem nerede kullanıldı falan. Bu 60 günlük kısım bu şekilde kullandılar. Ama burada çok önemli bir husus var. 60 gün dolarken, çünkü kongre onayı alması lazım. Artık savaş demek bu. 60 gün dolarken tamam, hostilities bitti, düşmanlıklar bitti, ateşkes ilan ettik. Yeni bir 60 günlük süre için. Yani yeni bir 60 günlük süre için şu anda mola verdi, Amerikan iç hukukunu bypass etmek için. Amerika'da bu konuda büyük tartışmalar oluyor. Bu bir kandırmacadır. Bu bir kanuni dolandırıcılıktır anlamında. Sen bir daha İran'a saldıramazsın aslında. Kongre onayı alman lazım. 60 gün doldu, ateşkes ilan ettin, düşmanlıklar bitti ama yeniden bir düşmanlık başladı deyip aynı yere saldıramazsın diyor. Ama görünen o ki, Amerika'daki yorumlar da bu, tekrar saldıracak ve kongre onayı da almayacak. Peki efendim, bu senaryoda Trump istediği yeni bir 60 gün aldığında savaşı nasıl görürüz? İlk 60 günün başındaki gibi mi saldırır, farklı metotlar sahada görür müyüz? Şimdi burada görüyoruz ki kilit nokta şurası. Hürmüz. Şimdi burada bakın, Saha Expo'da yapıldı. Onu da görüyoruz. Ne kadar önemli. Çok ucuz silahlar ne kadar etkili. Burada küçük, insansız deniz araçları, mayınlar, kıyıdan atılan füzeler ve çeşitli anortodoks dediğimiz bizim silahlar. İşte kamikaze, İHA'lar, SİHA'lar falan gibi. Şimdi mesela Baykar sivrisinek yapıyor onun gibi. Sivrisinek değil. Şimdi burası dünya petrol akışının %20'si. Ama Japonya'nın ve Güney Kore'nin %90'a yakın, %70 ile %90 arasındaki petrol tedariği buradan yapılıyor. Yani Japonya, Güney Kore, hatta Hindistan muazzam derecede Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından muazzam derecede zarar görüyor. Şimdi bir ekonomik baskı var. Amerika bunu da dengelemeye çalışıyor. Çin saymadım burada, dikkat ederseniz. Neden saymadım? Herkes zannediyor ki Çin'in asıl ekonomisi, yani petrol ithalatı buraya dayalı. Hayır. Çin'in buradaki yaklaşık 1/5'ini, %20'sini petrolün Çin alıyor ama şu anda petrol ithalatındaki eksilme ne kadar biliyor musunuz? Aylık. %2,5. Yani Çin %2,5 etkilenmiş buradan aslında. Ki normal şartlarda başlarda Çin'in bu süreci dayanamayıp doğrudan müdahale olacağı bile konuşuluyordu. Evet. Demek ki Çin çoktan çeşitlendirmiş petrol ithalat kaynaklarını. Onun için de Çin, dikkat ederseniz, o ateşkes süresince, onun için bekliyorum bir şey, bütün vatandaşlarının İran'ı terk etmesini istedi. Diplomatik misyonlarının İran'ı terk etmesini istedi. Bu Amerika ile Çin arasında bir anlaşma olduğunu gösterir. Peki buradan en çok etkilenen kim? Avrupa, Japonya, Güney Kore ve Hindistan. Onun için de Japonya sürekli bastırıyor. Bakın, Japonya bu savaş sona ersin diye en çok bastıran Japonya. Avrupa İran'a karşı doğrudan cephe almasa da bütün üslerini, bilgi kaynaklarını Amerika'nın emrine vermiş durumda. İsrail'in emrine vermiş durumda. Yani bunu görüyoruz. Peki bu savaş ne olur? Bu savaş şöyle olur. Biraz daha gidecek olursak. Çünkü aslında ilk metodun biraz değişeceği de bekleniyor herhalde. İlk Evet. Amerika Birleşik Devletleri, Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri iki şey üzerine odaklanmış gözüküyor. Bir, ekonomik baskı İran'a. Yani ekonomik kanallarını tıkamak, gelir kaynaklarını, en çok da gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olduğu için onu kesmek. Onun için de şuraya abluk uygulamaya çalışıyor. Ki abluk uygulayamadı, geri çekildi. Bu Project Freedom diye, yani özgürlük projesi, harekatı falan gibi bir şey yapmaya çalıştı. Fakat çok tehlikeli oldu. Çünkü buraya yaklaşanları kıyıdan vurma imkanı var ve mayın döşemiş durumda. Ama bir kısım gemilerini bir önceki ateşkes kısmında içeriye atmıştı
Aslında İran'da bir bilerek ya da bilmeyerek bir tuzağa düşmüştü bu ateşkes. Yani ateşkes ilan edilmeden savaş devam ederken ateşkes görüşmelerinin yapılması lazım. Savaş durdu, ateşkes görüşmesi yapıyorlar. Ya o zaman ne anlamı var? Elinde şart koşacak bir durum kalmamıştı demektir. O esnada içeriye gemileri attı, bir kısım gemileri, mayın gemileri. Ama yeterli olmadı. Şimdi buraya da İran'ı köşeye sıkıştırmak için Amerika Birleşik Devletleri abluka uygulamaya kalktı. Fakat bu başarısız oldu. Neden? İran da bu sefer diğer gemilerin çıkışına müsaade etmedi. Yani bu İran ve İran'la bağlantılı gemilere müsaade etmezken İran da diğerlerinin çıkışına müsaade etmedi. Şu anda ekonomik baskı diyoruz ya, İran'ı köşeye sıkıştırmak için çok fazla sanki etkili olmuyor gibi gözüküyor. Çünkü burada yaklaşık 2000 geminin içeride kaldığı söyleniyor. Ve 20.000 denizcinin, 2000 gemi, 20.000 denizci içeride kalmış vaziyette. Bir kısmı da burada bekliyor deniliyor. Bir kısmı da burada bekliyor deniliyor ama ya ortalama 2000 gemi civarında. Ve 980 civarında da neredeyse bunların arasında tanker var. Bu tankerler, petrol tankerleri, doğalgaz tankerleri, dünyadaki tanker filosunun %22'sine denk geliyor. Yani %22 şu anda içeride. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Ya şimdi bu İran'a baskı uyguluyorsun ama dünyayı da zor durumda bırakıyorsun. Sana da bu baskı olarak döner. Ki dönüyor. Ne demek bu? Bir, navlunlar. Çünkü gemi sayısı %22 azalınca geriye kalan gemilere talep artmayacak mı? O zaman navlun ücretleri, yani gemilerin taşıma ücretleri yukarıya çıkacak. Buradan bir şey getirip götürecekse ya da bu çevreden dolaşacaksa sigorta da yukarıya çıkacak. Burada petrol ve doğalgaz çıkışı kesintiye uğrarsa petrol ve doğalgaz fiyatları da yukarıya çıkacak. Diğerlerini saymıyorum şu anda. Bu üçü dünyada enflasyonu artıracak. Şimdi buna kardeşim yeter tamam da anladık da biz bunun niye cefasını çekiyoruz demeyecek mi? Bu arada sen burada ekonomik hedef koydun. İkincisi de ne? İç karışıklık çıkartarak siyasi yapıyı değiştirmek. Bu aslında ilk dönemin ilk denenen adımlarından biriydi ama nasıl oldu sahada karşılığı? Sahada karşılığı Türkler sahip çıktı devlete. Devlete Türkler sahip çıktı. Yani bunu hiç unutmayalım. İran devletine Türkler sahip çıktı. İran'daki Türkler, mesela Türkiye'deki Türkler, İranlı Türkler İran'a döndüler. Devletlerini korumak için. İran'daki Türkler santralları bombalayacağız deyince Amerika, santrallerin etrafında canlı kalkan oldular. İran yönetimi Türklerin kıymetini bilmelidir. Farsiler, Pejaklı, PKK'lı Kürtler, Belüciler hepsi devlete karşı Amerika ve İsrail'in yanında oldular. Ama Türkler, ki en çok cefa çeken Türklerdir İran'da, onlar devletin yanında oldular. Çünkü Türkler devletlerine sahip çıkarlar. Türkler hain değildir. Eğer ikinci, yani iç karışıklık çıkmamasının bir nedeni nedir derseniz Türklerdir nedeni. Onu söyleyelim. Şimdi ekonomik baskı uygulamaya kalkıyorsun. Buna karşılık İran ne yapabilir derseniz, bir kere gerçekten bu gerilim belli bir zaman sürecek. Böyle kısa dönemde sönümlenecek bir durum değil. İran diyor ki kardeşim sen bana bunu yaparsan ben sana 3 denizde, 1. Kenger Körfezi, 2. Hint Okyanusu, Arap Denizi, 3. Kızıldeniz. 3 denizde sana cevap veririm diyor. Babül Mendeb'i de kapatırım diyor. Babül Mendeb'i kapatması ne demek biliyor musunuz? Yani şimdi kontrol ediyor lafları şöyle düşünsün sayın seyircilerimiz, izleyicilerimiz. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor. Bu Türkiye'nin İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale Boğazı'nı kontrol ettiği gibi bir konu değil. Şunu diyor, geçeni vururum ben diyor. Kontrol etmek bu demek. Geçeni ben vururum. Benim menzilime girdi mi ben vururum bak, benden müsaade almak için. Ya da bana parayı vereceksin, 1 milyon doları. O da dolar olarak vermeyeceksin. Ya yuan olarak vereceksin, ya ruble olarak vereceksin, ya altın olarak vereceksin. Dolarla işim yok diyor. Geçişlere emniyetle geçmek istiyorsan, yani emniyetle geçmek istiyorsandan kastım şu, benim sana saldırmamı istemiyorsan o zaman benim kurallarıma uyacaksın. Babül Mendeb'i de böyle kapatırım. Çünkü neden? Benim Husiler var burada. Husilerle ve
benim vekil güçlerimle ben buradan da geçen gemilere, ABD ve İsrail bağlantılı gemilere müsaade etmem diyor. O zaman Avrupa ticaretinin %60, %70'i ve Asya'nın tıkanır. Muazzam bir etkidir. Ama şimdi bu savaşı durduracak güç kimdir? Bu savaşı durduracak güç Amerika ve İsrail'in İran'da masaya oturması için genel dünya kamuoyu baskısı. Biz çok cefa çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, enflasyon oldu, petrol gelmiyor, doğalgaz gelmiyor, sanayi üretimimiz düştü falan diyenlerin bir baskı yapması ve İran'ın da her iki tarafında onurlu bir şekilde kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği bir anlaşma yapılması. O belli bir süre sonra olur. İran der ki bugüne kadar diyor. Tamam kardeşim, ben bu nükleer silah zaten yapmıyordum. Ama yapmayacağımı da gene garanti altına alacak bir anlaşma yapalım. Her zaman yaptığımız gibi. O da desin ki biz bu anlaşmayı yaptırdık. İran desin ki yaptırımları kaldır bunun karşısında. O yaptırımları kaldırır filan. Bu şekilde bir anlaşmayla ancak sönümlenebilir ama bu belli bir zaman alacaktır. Bu ülkelerin baskısı şu anda çok etkili olmaz Amerika'ya ve İsrail'e. Neden? Çünkü büyük güçlerin baskısı yok. Büyük güçler nedir? Yani jeopolitik pazarlık yapabilecek güçler. Rusya mesela. Rusya hiç baskı yapmıyor. Neden? Çok memnun Rusya hayatından. Çünkü Rusya petrol fiyatları yükseldikçe Ukrayna savaşın masraflarını çıkarttığı gibi bütçesi fazla vermeye başlıyor. Ve daha da yükselmesini istiyor. Yani 70 dolarlardan 130 dolara çıktığı zamanlar oldu. O hani çok iyi olur Rusya için. Rusya'da 90 doların altına petrol varil başına 90 doların altına düşmesi Rusya'nın istemediği bir durumdur. Şu anda 100-130 bandında kalması Rusya'nın istediği bir durumdur. Rusya ekonomisi 90 doların altına pek tahammül etmez. Şimdi Ukrayna Savaşı da bu arada unutuldu diyor. Pazarlık unsuru da var. Ben Ukrayna'da istediğimi yapıyorum diyor. İran yenilsin istemem ama bu savaş da bitsin pek istemem diyor. Çin, Amerika bana alternatif ithalat yolları açtıktan sonra zaten Amerika'nın bana karşı benim ekonomime zarar vermesi mümkün değil. Olmaz tamamen zarar vermesi. Çünkü Amerikan ekonomisi Çin ekonomisiyle çok entegre. O zaman tedarik zincirleri falan kopar. Çin de sessiz kaldı. Gördüğümüz gibi %2,5 ithalatında, petrol ithalatında bir değişiklik olmuş. Azalma olmuş. Onun dışında bir sorun yok. Japonya çok önemli değil. Japonya Amerika için. Hindistan, Hindistan'ın da açığını Rusya destekler. Rusya onun hamisi. Amerika'da hamisi. Çok enteresan bakın. Enteresan bir durumdur. Hani seyircilerimiz onu Hindistan'ın 2 müttefiki vardır. ABD ve Rusya. Biliyorsunuz Rusya'dan S-400 aldı, alabilir dedi Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a. Ben de ona bir ambargo falan uygulamam dedi. Yani çok enteresan bir durumdur. O yüzden bu bir de Amerika açısından bakalım. Şimdi Amerika neden bu işi kolay kolay sönümlendirmek istemez? Çünkü Amerika İran tehditinin varlığıyla Orta Doğu'daki varlığını perçinliyor. Diyor ki Orta Doğu'daki devletlere ben olmasam haliniz nice olur. Sanmasın ki sayın seyircilerimiz Amerikan ekonomisi zora giriyor. Sanmasın yani. Neden sanmasın? Çünkü Amerikalılar bütün bu masrafları bu ülkelere rücu ediyorlar. Yani burada Katar verecek, Birleşik Arap Emirlikleri verecek, Suudi Arabistan verecek, Bahreyn verecek, Kuveyt verecek, Irak verecek. Şimdi Irak'ta Şii nüfus var. Irak'ta o Şii nüfus da ayaklanıyor. Amerika'nın getirdiği bir yönetim var ama Şii yönetim, ama Irak'ta bir Şii nüfus var. İran'a yapılanları hazmedemiyor. Şimdi Amerikan ekonomisi bu işten öyle zarar filan görmüyor. Amerika parayı buradan alıyor. Birinci Körfez Savaşı ve İkinci Körfez Savaşı'nın masraflarını da bunlardan almıştı zaten. Şimdi burada Amerika ile İngiltere arasında bir rekabet var. Bunu görmek lazım. İngiltere'nin varlığını böylece Amerika zayıflatıyor Orta Doğu'da. Yani İngiltere'nin rolünü Amerika devralmak istiyor. Kimle beraber? İsrail'le beraber. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan bir durumdur. Onu da ifade edelim. Birleşik Arap Emirlikleri. Yerli nüfusu 800 bin, biliyor musun? 800 bin. Dubai. Kardeşim, Dubai'de petrol yok, su yok, toprak yok. Yani tarım yapacak toprak yok. Ama Dubai bir anda dünyanın finans merkezi haline geldi. 800 bin nüfusu bu Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'e müdahale ediyor. Sudan'a müdahale ediyor. Somali'ye müdahale ediyor. Libya'ya müdahale ediyor. Mısır'a müdahale etmeye kalkıyor. Etiyopya'ya müdahale etmeye kalkıyor. Her yerde, Somali'de varlar. Bilmem nerede varlar. Ben soruyorum şimdi.
Böyle düşünmekte. 800 bin nüfuslu bir devletçik. Hangi gücüyle her yerde Afrika'da hatta Güney Amerika'da nasıl oluyor da askeri varlık gösteriyor ve bu işlere müdahale ediyor? Bunun arkasında aslında İsrail var. Birleşik Arap Emirlikleri yapan İsrail'dir. Yani sizin BA diye gördüğünüz, Birleşik Arap Emirlikleri diye gördüğünüz şey aslında İsrail'dir. İsrail bir Müslüman kimlikle birisini böyle yüceltiyor ve onu kullanıyor. Aslında Etiyopya'ya da müdahale eden, Somali'ye de müdahale eden, Mısır'a da müdahale eden, Libya'ya da müdahale eden, Çat'a da müdahale eden Birleşik Arap Emirlikleri değil, İsrail'dir. Çoğunlukla karşı tarafta Türkiye ve karşı tarafta hep Türkiye vardır. Hep karşı tarafta Türkiye vardır. Bunu da burada not etmek lazımdır. Teşekkürler amirim değerli katkılarınız için. Sağ olun. Yayını bu noktaya kadar izleyenlere Gezite YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım.